Ramo kiminle çatışmaya gidiyor? Mahir ve Ramo arasında neler yaşandı? Fidan Yavuz'la ne konuşacak? Ramo 23. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necip. Ramo'nun 23. bölüm fragmanı geldi. Biz de her zaman olduğu gibi iş başındayız. Kısa bir hatırlatma yapalım, ardından videoya geçelim. Bu kanalda Ramo dizisinin analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. İlk soru: Mahir ve Ramo arasında neler geçti? Arkadaşlar, ben Mahir'in mafyanın adamı olduğunu, yaşanan her şeyin Ramo için kurulan bir oyun olduğunu söylemiştim. Ancak fragmandan anladığımız kadarıyla Mahir şu an için mafyanın adamı gibi görünmüyor. Bu konuda yanılmışım ama yine de Ramo'nun Mahir'i vuracağını düşünüyorum. Çünkü mafyanın gözüne girmek için Ramo'nun bu sınavdan geçmesi şart. Peki Ramo Mahir'i vurursa ne olacak? Arkadaşlar, bunu birkaç arkadaşımız hem yorumlara yazdılar hem de Instagram'dan bana mesaj olarak attılar. Bence de çok mantıklı bir yaklaşım olmuş. Bu yaklaşıma göre Mahir, Ramo oraya gelmeden önce bilgisayarından bir şeyler izliyordu. İzlediği şey Doğu'nun Ramo'yu hapse attırmak için parayla tuttuğu sahte tanığın itirafı. Hatırlarsanız Ramo sahte tanığı yakaladıktan sonra Haşmet'e onu konuşturmasını ve videoyu almasını istemişti. Bu videoyu da büyük ihtimalle Mahir'e göndermiş. Ama bunun da öncesinde Fidan ve Mahir'in bir görüşmesi var. Büyük ihtimalle Ramo, Fidan ve Mahir bir plan yaptılar. Fidan Mahir'e Ramo'nun suçsuzluğunu ispat etmesi karşılığında onunla plan yapmayı teklif etmiştir. Tabii ki bu teklifi ona Ramo iletmiştir. İşte burada Mahir videoyu izledikten sonra Ramo'nun kendisini vurmasına izin vermiştir. Tabii takdir edersiniz ki Mahir'in üstünde çelik yelek var. Bu şekilde hem Ramo Mahir'i vurup görevini yapıyor ve mafyanın güvenini kazanıyor, hem de Mahir müdürün ölmemesini sağlıyor. Yaptığınız yorumlar ve attığınız mesajlar için hepinize çok teşekkür ederim. Bu olayı bu şekilde çözdük diye düşünüyorum. Gelelim başka bir soruya. Ramo Serdengeçlilerle beraber bir yere baskın yapıyor. Doğruyu söylemek gerekirse bu sahne beni bir hayli heyecanlandırdı. Yani Ramo artık büyük bir ekibin başında, önemli bir lider konumunda ve görevlere gidiyor. Bu sahneleri iple çekiyorum. Her neyse, biz Ramo'nun bu sahnede nereye baskına gittiğini anlatmaya çalışalım. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Ramo, Cihangir ve diğer mafyalarla o meşhur masaya oturmayı başarmış. Buradan da mafyanın gözüne girmiş olduğunu zaten anlıyoruz. Ramo bu mafyaların yapacağı işleri artık çok rahat bir şekilde öğreniyor ve fragmanda gördüğümüz Ramo'nun Serdengeçlerle birlikte baskın yaptığı yerlerin bu mafyaların işlerini öğrendikten sonra onları bozmak için gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani Ramo masada konuşulan işleri dışarıda bozmaya çalışacak. Ama tabii ki bu olay birden fazla kez yaşanırsa masadaki mafyalar birinden şüphelenmeye başlayacak. Yani Ramo'nun çok dikkatli olması gerekiyor. Ramo'nun zaten çok zeki biri olduğunu biliyoruz. Bence bu duruma karşı şunları yapacaktır. Bir işi öğrendikten sonra onu bozmaya gittiğinde suçu yine masadaki mafyalardan birine atacaktır. Böylelikle hem masanın işleri bozulacak hem de birbirlerine düşmüş olacaklar. Gelelim Fidan ve Yavuz'a. Bu ikili ne konuşacak? Arkadaşlar, bence Fidan Yavuz'a içindeki her şeyi dökecek. Ne kadar üzüldüğünü, ne kadar hayal kırıklığına uğradığını ve Yavuz'u bundan sonra affetmeyeceğini de söyleyecek. Ama tabii ki Yavuz'u bunları söylemek için çağırmadı. Hatırlarsanız Yavuz Mahir'e gidip Ramo'nun onu vuracağını söylemişti. Mahir de bunu Fidan'a söylemişti. Fidan Yavuz'u aslında uyarmak için çağıracak. Ramo'nun karşısına çıkmaması için uyarıda bulunacaktır. Yavuz'un Fidan'ı hala sevdiğini zaten önceki bölümlerden anlamıştık. Fidan'ın ona karşı olan hayal kırıklığını görünce kendini affettirmek için Ramo'nun yanında yer alacaktır. Masada Ramo'ya destek olacaktır diye düşünüyorum. Yani Yavuz bundan sonra Ramo ile beraber hareket edebilir. Analizimiz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınızdaki soruları yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.